İşte bir laf vardır ya, icat çıkarma diye. Bazı kültürlerde icat çıkarmak hep ittirilir. Bazılarında ise, bu topraklarda o vardır, ya başımıza icat çıkarma derler. Ya tam tersine, ne kadar ortalığı kurcalayabilirsen, karıştırabilirsen o kadar iyi. Yeni keşifler bu şekilde çıkıyor ortaya. Mikla'da yaptığımız birçok işi büyük bir ekiple yapıyoruz. Tabii ki hiçbir zaman ne ben tek başımayım ne başka biri tek başına. Mutfakta da yemekleri de Cihan'la birlikte birçok zaman geliştiriyoruz. Cihan'la uzun zamandan beri tanışıyoruz. Önce genç aşçı olarak yarıştığı dönemi hatırlıyorum. Birlikte dünya finaline gitmiştik. O Türkiye'yi temsilen gitmişti. Sonra da bizim ekibe katıldı. Ve çok hızlı bir şekilde en yakın çalıştığım insanlardan biri oldu. Sıkça bir araya gelip kafa patlatıp acaba nasıl bir icat çıkarabiliriz, nasıl bir yenilik yaratabiliriz diye düşündüğüm insan. Şimdi yeni bir şu mücver hikayesi var ya tekrar. Yani şu mücver baktığın zaman böyle kızarmış, hafif yağ çekmiş. Yani kötü yapıyorum, bayılıyorum. Tamam, iyi güzel alacaksın, yiyeceksin vesaire ama onu alıp nasıl biraz daha yukarı çekeriz, nasıl birkaç katman yukarı çekebiliriz his olarak da. Yani kafada başlıyor, ondan sonra göz, sonra ağız vesaire hikayesi var ya. Bunu alıp nasıl daha hafif yapabiliriz, daha ferah yapabilirim. Daha iştah açıcı. Mikla'da nasıl bunu atıştırmalık yapabilirsin? Şimdi ben bugün bir tane kızartıp bir mücveri koysak müşterinin önüne, tamam bu ne? Ama onu alıp evet ya burada oluru nasıl dedirtirize kafa patlatmamız lazım. Evet, aslında bizim de nasıl daha hoşumuza gider. Ya benim öbürü de hoşuma gidiyor doğrusunu istersin ama her ortamda değil. Evet. Meyhanede eyvallah veyahut da daha rahat bir lokantada eyvallah ama şeyi nasıl getiririz? Bir tık daha aslında hafifletmek ama tadı da hafifletmemek lazım. Tadı hala hatta belki daha da yoğun olması Daha da yoğun. Yani ya kızartma tadı almak istemiyorum. Evet. Sebzenin tadını almak istiyorum. Otun tadını almak istiyorum. Aynen. Beyaz peynir gelsin. Belki onu alıp bir de Ege'den biraz daha güneydoğuya götürürsek. Baharatları da eklesek. Aynen. Acılı bir mücver. Acılı bir mücver. Belki kurutarak, kızartmadan. Yani fırın mücveri çok keyifli, tamam. Ama onu daha da incelt, iyice incelt. Ve kurutsan çıtır çıtır bir şey olsa, tarhanayı nasıl cips yapıyorlar? Aynı kafada bir mücver çıksa niye olmasın? Atıştırmalık. Gibi. Ya 2 saat duruyor herhalde, yeter. Bakalım. Mesela. Ya da böyle. Şu bence okey bu ama böyle yoğurdumsu bir şey de güzel olur bunda. Ya da başka ot koyarsan içine oradan da oynaşır o. Güzel. Yaratıcı fikirlerin ya da böyle bir icatların nereden geleceği belli olmuyor. Tangör kendine bir kaykay deki arıyordu internette. Kaykay deklerinden bıçak sapı yapan birini bulmuş. Sinan Tansal, dişçi, rock müzisyeni ve bıçak üreticisi. Yani aslında benim hep en sevdiğim şey yani böyle atılacak şeylerin ikinci bir şans bulması yani işte bir bıçak sapında. Sen öyle başlamadın mı Tabii zaten öyle başladım. kaykayla? Kaykayla öyle başladım.
Tamam deli olduğum belli yani dişçi, rockçı, o bu falan ama bu işe nereden daldın? Ya şöyle oldu, ben aslında hep severdim ve toplardım yani gittiğim yerlerden çakılar bıçaklar. Muayenehanede bir böyle büyük tadilata giriştim. 2 ay, 2,5 ay kapandı. Şimdi o sürede dedim ki ya şu çakılar çok güzel, bunların sapları çok iyi değil, plastik falan, ben bunları yapabilir miyim falan diye ne yapayım? İşte o kaykay şeyi oradan çıktı. Ya bunlardan yapabilir miyim hani alayım derken onları yaptım. Hani birkaç tane daha yaptım, birkaç tane daha derken sevmeye başladım. Sonra dedim ki ya bunların sapını değiştirmekle bir şey olmuyor. Yani eğer yapabiliyorsan hani bunların kendisini yapman lazım ki bir şey olsun. Ben dedim yapabilir miyim hocam? Çizmeye başladım. İşte keseyim, nasıl keseyim bunları. Bayağı da zor şeylerden geçtim. Sonra bir iki kişi dedi ki ya sen böyle yapıyorsun, elindeki ekipmanlarla bayağı da iyi yapmışsın ama bak sanayide böyle bir adam var. Hani hem Damaskus dövüyor hem... Burası değil mi? Evet, bir usta. Bak oraya git, atlayabilirsin çünkü orada bir ekipman var. Buradaki aletleri sağ olsun Rasim Usta kullanmama izin verdi ve burada beraber ben çok şey öğrendim ondan da. Onun babasının dükkanı aslında burası. Öyle O da söyleyeyim. demirci. Tabii. İsmail Usta'nın oğlu Rasim Usta. Şimdi onun oğlu. Yani 3. kuşak burada. Ama birinci günden hep bilemeyi falan burada mı yapıyorsunuz yoksa sadece Damaskusları mı burada yapıyorsunuz? Çelik kısımları burada yapıyorum. Yani kıvılcımlı bütün işleri burada yapıyorum. Bu atölyede. Çeliği kesme, işte delme, ağız açma. Damaskus'un ustalığı o ayrı alaşımdan olan katmanların birbirine kaynamasını sağlamak. Yani Rasim Usta mesela hep anlatır. Bir sene ben yaptıklarım hurdaya gitti. Yani sonra o ustalık öyle Yine gelişti. Orta Doğu'dan çıkma bir iş değil mi Damaskus? Yani şöyle söyleyeyim, aslında Hindistan'dan başladığı söyleniliyor. Sonra o orijinal reçetenin kaybolduğu ve içerisinde farklı alaşımların olduğu karbon çeliği ve içerisinde nikel bulunan paslanmaz çelik. Öncelikle böyle puntolanıyor, kaynatılıyor. Ondan sonra dövüldükten sonra Isıtıp dövüldükten sonra iç içe geçiyorlar. Bu uzuyor. Sonra bunu böyle bölümler halinde kesip tekrar katlıyoruz. Yine böyle bir kalınlığa geliyor. Bir daha dövüyoruz. Sonra açılıyor. Bir daha kesikler açıyoruz. Katlıyoruz. Bir daha dövüyoruz ve artık... milföy hamur yapar gibi. Evet. O geometrik olarak 300-500 kata kadar çıkıyor. Bunu parlatabiliyorsun değil mi? Bunu böyle parlattıkça gene bu aynı iz kalıyor. Aynı Tabii hareket. şimdi bu... Sen bırakıyorsun, biraz mat bırakıyorsun. Mesela Ben öyle bizdeki seviyorum. bıçaklarda da mat bıraktın sen. Öyle seviyorum. Burayı yansıtan bir görüntü aslında. Biraz böyle kaba. Hani çok endüstriyel değil de el yapımı olduğunu gösteren şey. Biz bunu şöyle veriyoruz. Yani bu aslında bu gördüğünüz dövüldükten sonra temizlenince böyle çıkmıyor. Bu düz bir metal halinde geliyor. O metali biz asite batırıyoruz. Asit bu iki ayrı katman ayrı reaksiyon veriyor asite. Birisi koyulaşıyor, birisi açıklaşıyor gibi söyleyebiliriz. Aslında asit içinde karbon olan kısmı aşındırıyor. Nikel olan kısmı aşındırmıyor. Dolayısıyla birisi daha aşağıda, birisi daha yukarıda oluyor. Buna bir zımpara yapınca parlıyor. Gene parlar. Anladım. O zaman ne yapıyorsun? Bunu dövüyorsun. Sonra bunları kesiyorsun. Evet. Bunları spiralle elle kesiyorum. kesmişim belli yani. Evet. Elle kesiyorum. O zaman her yaptığın bıçak aslında bunlardan birbirinden farklı. Tabii. Bir de mesela saplarda da farklı malzemeler kullandığım için yani bambaşka şeyler kullanıyorum. Mesela bu epoksiyle bunun içinde benim iptal edilen kredi kartlarım var. Bir de Paradan yok muydu da. seni? Space Invaders. Ha, Space Invaders'dı değil mi? Space Invaders. O çok iyiydi o bıçak. Tabii abi, süper gırgır bu. Bunları da elle yapıyorum. Bunu görünce acayip güldüm. Bu akrilik. Akriliği koyup içine Space Invaders figürlerini koyuyorum. Anadolu gibi diğer Akdeniz ülkelerinde de aynı hikaye. Bu köklü kültürlerde özellikle yemeğin yoğun bir şekilde yapıldığı bu kültürlerde yemekte icat çıkarmak daha zor. Reaksiyonunu aldık ya, hatırlıyor musun? İşte hamsi yaptığımız zaman ulan balığın koymuşsunuz ya da hamsi koymuşsunuz demişti kadın. Ve hepimiz acayip gülmüştük vesaire ama aslında bunun arkasındaki hikaye bu kadar yıldır işte bildiğimiz şeyi niye değiştirdin? Aslında doğru yorum yapmıştı. Bizim yapmak istediğimiz de oydu. Tabii çok süper. Tam böyle zaten tek değiştirmediğimiz yemek. Ama bunu sadece yaratıcılık olsun diye değil de yediğin zaman
Ya da içtiğin zaman wow, süper lezzetli ya. Doğru da olması lazım. Orada olması lazım. Yani o böyle bir yerlere gidiyorsun şey gibi. Zorlamış ya tamam oluyor. zorlamış, kasmış ama Ne gerek var diyor. ne gerek var diyorsun. O değil. Yani harbiden gene yani yaptığımız yemek. Şeyde yapmıştık ya bir yemek. Chef's Club New York'ta. New York'ta. İstiridyenin üstüne turşu suyundan bir granita yaptık. Evet, o da son dakika çıkmıştı. Tabii kasarak. Ama acaba onu şimdi istiridye bulamıyoruz. Başka ne yapabiliriz? Neyle yaparız? Tarakla yapabiliriz, karidesle yapabiliriz. Bir de atıyorum şimdi Ar-Ge ekibi değişik işte ahtapot turşusu bilmem ne turşusu yapıyor ya. Onları harmanlayarak yine aynı şekilde bir granita yapılabilir mi? Mesela. Yine bir turşu suyu yapalım. Tabii. Kendi miksimiz, kendi karışımımız olsun. Bol acılı da olması Acılı olsun. iyi olur. Bir de donunca zaten acıyı biraz daha azalacağız. Tabii karidesi ne yaparız? Bence bir kere çiğ kalmalı. Hatırlar mısın? Bir ara dövüyorduk. Karidesi dövüyorduk. Fakat onu yapmadık ama dilimledik. Böyle efendice dilim koyduk. Ondan sonra o zaten şeyin içindeki, turşunun içindeki asidite büyük bir ihtimalle onu biraz pişirir. Pişirecek. Çiğ karidesin o tatlılığı da kalsın. Tamam. Turşu üstüne direkt. Kıtır bir şey olması da iyi olur üzerinde en son. Turşunun ne bileyim dilimlenmiş hali midir? İstiridye kolay. Zaten kendisi tabak. Prezentasyon yöntemi hazır. Bunda nasıl bir tabak? Ne de veririz? Kasede mi vermek? Bakarız çıksın. Niye icat daha fazla çıkarmıyoruz ve işte baklavada daha fazla icat niye zorlanmıyorlar diye hep kurcalarım kafamda. Şimdi ben de bir baklava meselesine takmış vaziyetteyim. Bayıldığım bir tatlı fıstık ve hayran olduğum bir ürün. Özellikle fıstık etrafına bir baklava yani baklavadan esinlenen bir şey yapabilir miyim diye kurcalıyorum ve bir icat çıkarma derdindeyim orada. Onu da işte bir fıstık yağı arıyorum. Saf fıstık yağı. Ya. Fıstıktan bir püre yapıyor olacağım. Sadece öğüteceğim fıstığı. Böyle krema kıvamına gelene kadar ve fıstık ve baklava. O kadar. Yani sade yağ kullanmak yerine fıstık yağı. O İşte coşar var. atıyorum içine kaymak koymak yerine fıstık püresi olur mu diye. Bilmiyorum denemedim. Belki de büyük çuvallayacağım ama zaten olsun. çuvallıya oluyor Tabii, bu işler. bence de. Ama öyle bir şeyin peşindeyim. Buradakiler ne yapıyorlar? Hiç hep aynı şeyler mi yapıyorlar yoksa geliştiriyorlar mı işi? Tek baklava değil genel olarak. Şimdi yenilik deneyenler de var. Geçenlerde bir arkadaşım istemişti. Kavunlu baklava istedi, çikolatalı baklava istedi. Şef girdi, hiç itiraz bile etmedi, yaptı. Bir tepsi çıkardı. Arada cevizli yapanlar var, hani fıstık memleketinde. İcat çıkarmak biraz yürek işi. Yani oturup deneme yapmak, zaman ayırmak. Yani önce içinizde olması lazım. Herkes icat çıkaramaz. Siz işte dünyayı geziyorsunuz, yenilikler görüyorsunuz, yeni şeflerle oturup yeni fikirler üretiyorsunuz. Diyorsunuz ki baklavayı acaba ben hangi formatta yapabilirim? Fikir aşamasında şimdi. Şimdi mutfağa gireceksiniz, püre yapacaksınız. Olmayacak tabii onu biliyorum. Olsun olmasın ama yeni şeyler çıkacak. Şimdi baklava bu duruma bir günde mi geldi? Tabii aynen. Yani her şey arıtılı hani refine dedikleri. Ekşili ufak köfte. Önce küçük köfteler işte yapılmış. Analı kızlı diyorlar. İşte bizde akıtmalı köfte diye geçiyor. Şimdi ben hep sorguluyorum. Hangi akıl önce küçükleri yaptırıyor ve hangi akıl öbürlerini içli köfte gibi yaptırıyor ve bir araya getiriyor. Sonra nohutla birleştiriyor. Sonra ekşili su koyuyor. Sonra üzerine nane. Yani bu bir günde olmadı bence. Muazzam icat aslında bu. Bence. Ve bu tamamen icat çıkar. Yemek zaten sürekli değişen bir şey, sürekli dönüşen bir şey. İster icat çıkartmak isteyin, ister çıkartmak istemeyin. Yemekler değişir, hep değişmiş. Bugün mesela Türk mutfağını vesaireyi domatessiz düşünmek mümkün değil ama domatesin girmesi bu mutfaklara ta 19. yüzyılda olmuş. Dolayısıyla bütün bu daha geleneksel gördüğümüz yapılar da zaman içerisinde son derece hızlı bir şekilde dönüşen, değişen şeyler. 5-10 yıl öncesine kadar Türkiye'deki kahve tüketimini düşünün. Kahvenin ne kadar tüketildiğini düşünün. Bir de bugüne bakın. Bugün neredeyse kahvesiz insanlar uyanamıyor. Neredeyse insanlar kahvesiz düşünemez hale geldiler. Bu da aslında bütün bu değişimin, dönüşümün ne kadar hızlı olabileceğini gösterir en önemli örneklerden.
Geçenlerde şeydeydim gene, Lütfü abiye gittim gene. Şeyini yaptı. Sübresini yapıyor ya dışarıda, terasta. İnanılmaz bir yaz içeceği yapacağız. Birazcık lezzet olsun diye bu çam fıstıklarından 2-3 tane koyuyoruz. 2-3 tane de karanfil koyuyoruz. De bu. Şeker. Koyun şeker. Ben size şey yapacağım onu. Bir şey soracağım. Evet. Başka bir şeyle denedin mi hiç bunu? Bal mal falan. Yok. Tamamen şekerle. Tamam. Bir bakalım şimdi. Birazcık 1-2 damla su damlatalım. Bir öz elde. Tamam. Evet, bu pazı da yapıyor yani. Zahmetli. Zahmetli olduğu kadar da lezzetli. Yapıyor zaten. Geleneksel bir yöntemi var. Yapılıyor. Çok güzel, çok da keyifli. Biraz fazla şeker var içinde bana sorarsan. Dünya kadar, yani tat olarak değil belki ama şekeri yok etmeye çalışıyoruz ya. Ne yapabiliriz ona ve nasıl bir icat çıkarırız onunla diye hep konuşuyoruz. Bir zorlayalım onu. Nasıl zorlarız? Ne bileyim ben. Sübye, hani birkaç bileşen var. Rakı, kavun, beyaz peynir aslında tek yemek. Üçünü birden, bütün o dengesi neyse bakarız ona belki. Beyaz peynirin tuzu, hafif o şekerli dedin ya mesela. Onu da biraz kıracak bir şey olur belki ama arada kavun tadını da kaybetmemek lazım. Çünkü Tamam. Peki sübye yaptık. Şeker kullanmadık. Mesela bal kullansak. Şimdi döverken şeker lazım ama atıyorum blenderde falan kullansak belki o zaman şekerine ihtiyacımız yok. Onu böyle güçlü bir blenderle onu gazladığımız zaman bal, kavun çekirdeği ve rakıyı da koysak su yerine biraz belki su eklemek gerekebilir. Sonra süzdürmek gerekir tabii, o tadı katı kusur ağza gelir. Aynen. Yanında bir parça beyaz peynir denemekte yarar var. ve onu iyice çekersek blenderdan aslında Ayarlarız. bütün o yoğunluğu da istediğimiz gibi elde ederiz belki. Lütfü abi şey yapacağım, usul yapacağım. Şurası patlayacak, oluyor. Ha patlarsa. Yerinizi batar. Dondurucuya mı şimdi? Dondurucu ki hızlı şey yapsın. O kaç dakikaya soğur. Dur bir toparlayalım. Bunu kapağına nereye koydun sen? Beyaz peyniri böyle kürdana geçirmek, koymak gırgır olabilir bardağın üstüne. Tam kokteyl yemeği olur. Düğün kokteyl yemeği. Salatalık sereriz. Öyle yaparız. Yok şaka bir tarafa. Bu olur. Bunu deneyelim. Bu olur. Belki de bunu üst katta barda servis ederiz. Olur. Olur. Denemek lazım. Birkaç yıldır şu buğdaylı ya da bulgurlu mu diyeyim artık siyezli, kayısılı dondurmayı kıvamını tutturmakta zorlanıyoruz ya bazen. İşte hiçbir katkı maddesi koymayalım diye. Kavılca buğdaydan çok benziyor belki ama ondan denesek iyi olabilir. Aynı hikaye şimdi madem 2 tane atalık veyahut da çok dünyanın en eski 2 buğdayı buradaysa tamam siyezi kullandık. Acaba kavılcayı da kullanabilir miyiz? Bana nasıl bir tat farkı olabilir? Ve o aslında toparlayabilir mi de kıvamı? Gibi bilmiyorum. Bakmak lazım. Şeye de bakmak lazım belki o kavulca buğdayının... Şimdi dondurmada bizim ihtiyacımız ne? Biraz daha jelatin gerekiyor aslında kıvam için ya da nişasta gerekiyor. Ya da buna benzer bir hikaye kullanabilir miyiz diye bence kurcalamakla denemekte yarar var. O da böyle fantastik bir iş çıkabilir oradan. Yani sağlam bir icat çıkabilir oradan. İcat çıkartmak, yeniliklere açık olmak böyle bir takım milletlere has ya da bir takım ülkelere has bir durum değil. Bir kere bu tür bir özcü yaklaşımdan uzak durmak gerekir. Evet, bazı ülkelerde modernleşme süreci hızlı olduğu için, ondan sonra yeniliklerin toplum hayatına girmesi daha erken dönemlerde olduğu için bize çok daha yenilikçi, çok daha icat çıkartır bir konumda görünebilirler gözümüze. Amerika'yı biz böyle görebiliriz, Avrupa'yı böyle görebiliriz. Buna karşında modernleşmeyle olan ilişkisi daha daha geç olmuş, daha sorunlu olmuş toplumlarda da daha geleneklere tırnak içerisinde yaklaşımın daha sıkı olduğunu düşünüyor olabiliriz. Ama unutmayalım ki gelenek diye bir şey zaten modernleşmeyle beraber ortaya çıkmış bir şey. Hata yapmaktan korkmak birçoğumuzda var ya, hata yapacağız. Bu hatamızdan öğreneceğiz, düşeceğiz, kalkacağız. Çocuklar da öyle yürümeyi öğreniyor.
Aslında merak veyahut da icat çıkar da bunun bir benzetmesi. Yeter ki bunu hayat boyunca yapalım. Yemekte icat çıkarmaksa burada sürekli sorgulamak. Elimizdeki malzemeyi sorgulayalım, gelenekleri sorgulayalım, bu örf ve adet denen hikayeyi sorgulayalım. O kabile veyahut da etnik grup, bu kabile veyahut da işte dini grup bir yemeği nasıl yapar, nasıl yer, hangi malzemeleri kullanır bunu sorgulayalım, öğrenelim ama ondan sonra onu bugüne hatta yarına uyarlayalım ya da yepyeni bir şey icat edelim. Yemek de bu.